Los Angeles'ta çok büyük kapsamlı gösteriler başladı. Hatta bu gösteriler sonucunda polislere saldıranlar da oldu, mağazaları yağmalayanlar da. Bu nedenle ABD ordusu Trump'ın emriyle sahaya çıktı. Los Angeles'ın gökyüzünde askeri helikopterler dolanıyor. Peki ne oluyor? Dünyanın en büyük 5. ekonomisine sahip olan Kaliforniya, ABD'den ayrılıyor mu? Bu videoda hem Texas hem de Kaliforniya'nın ABD'den ayrılma arzusunu anlatacağım. Sen de beni desteklemek istersen videoyu beğenebilirsin. Her şey Trump'ın Los Angeles kentinde göçmenlere yönelik baskınlar yapmasıyla başladı. Protestoların 4. gününde Başkan Donald Trump, kente 2000 ek ulusal muhafız ve 700 deniz piyadesi gönderme kararı aldı. İşte bu karar Kaliforniya valisi tarafından olumsuz karşılandı. Onun tüm itirazlarına rağmen askerler bölgeye gönderildi. İşte bu nedenle vali, Trump eyalet milisini ele geçirmek ve anayasayı ihlal etmek için korku yayıyor. İmzaladığı yasa dışı emir, istediği herhangi bir eyalete ordu göndermesini mümkün kılabilir. İster demokrat, ister cumhuriyetçi olsun, tüm valiler bu yetki gaspını reddetmelidir. Bu, cumhuriyet temellerini tehdit eden otoriterliğe atılmış bir adımdır. Asla izin vermeyeceğiz, şeklinde bir açıklama yaptı. Ardından Kaliforniya Başsavcısı, ulusal muhafızların federalleştirilmesinin yasa dışı olduğunu belirterek Trump yönetimine dava açtı. Tüm bunlar yaşanırken Başkan Trump'a, Kaliforniya valisi Newsom hangi suçları işledi diye soru soruldu ve Donald Trump, bence onun asıl suçu valilik için aday olması. Çünkü çok kötü bir iş çıkardı dedi. Ancak vali yine sessiz kalmadı. Askerleri buraya yakıtsız, yiyeceksiz, susuz kalacak şekilde sen gönderdin. İşte buradalar. Yere serilmiş, üst üste yatmak zorunda bırakılmış halde. Eğer birisi askerlerimize saygısızlık ediyorsa o da sensin, şeklinde bir açıklama yaptı. Şu anda vali ve Trump arasında karşılıklı bir çatışma yaşanıyor. Elbette bu sözsel bir çatışma. Öte yandan Trump benzer bir çatışmayı geçtiğimiz günlerde Elon'la da yaşadı. Hatta bir videoda Elon'un neden ülke kurmak istediğini anlattım. Elon'un kurmak istediği şehir devleti Starbase, Texas sınırları içerisinde kalıyor. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Velhasıl konumuza geri dönecek olursak, protestolar ve çatışmalar hala devam ediyor. Ayrıca çok sayıda insan gözaltına alındı. Yaşanan tüm bu süreçler insanlara acaba ABD dağılacak mı sorularını sorduruyor. Oysa Trump daha seçilmiş bir başkan olmadan önce onun seçileceğini ve ABD'nin güç kaybedeceğini defalarca kez farklı videolarda dile getirmiştim. Bu nedenle Texas ve Kaliforniya gibi eyaletlerin yakın gelecekte ABD'den ayrılması mümkün olabilir. Zira her iki eyaletin de geçmişte böyle denemeleri olmuştu. Özellikle 2016 yılında ABD başkanlık seçimlerinden sonra Calexit adı verilen bir hareket dikkat çekmişti. Bu hareket, Kaliforniya'nın ABD'den ayrılıp bağımsız bir ülke olmasını savunan bir kampanyaydı. 2021 yılında Yes California adlı bir grup referandum düzenlemek için imza toplasa da yeterli sayıda imzaya ulaşamadı. Newsweek'in haberine göre şimdiye kadar 92 bin kişi kuruluşun web sitesi aracılığıyla kampanyaya katıldı. Ancak bu kişilerin kaçı Kaliforniya sakini? İşte bu durum belirsizliğini koruyan başka bir gizem. Kaliforniya'nın 2024 yılı itibariyle nüfusu yaklaşık 40 milyon. Bu nüfus toplam ülke nüfusunun yaklaşık %12'sine tekabül ederken bu sayılar onu Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık eyaleti yapıyor. Öte yandan Avrupa'daki ülkelerle kıyaslandığında da oldukça ilginç veriler ortaya çıkıyor. Örneğin Polonya'nın nüfusu 38 milyon. Bu da Kaliforniya'yı Polonya'dan daha kalabalık bir ülke haline getiriyor. Romanya'nın yaklaşık 19 milyon, Hollanda'nın ise 17 milyon nüfusu bulunuyor. Yani Kaliforniya bu ülkelerin neredeyse 2 katı büyüklüğünde bir nüfusa sahip. Kaliforniya'nın yüz ölçümü yaklaşık 423.970 km². Bu yüz ölçümü onun Almanya'dan daha büyük olduğu anlamına geliyor. Birleşik Krallığın yüz ölçümü ise yaklaşık 243.000 km². Yani Kaliforniya, Birleşik Krallığın neredeyse 2 katı büyüklüğünde. Ancak bu verilerden daha önemli bir şey varsa o da elbette ekonomik güç. Kaliforniya, ABD'nin en büyük ekonomilerinden biri olmanın yanı sıra enerji kaynakları bakımından da zengin bir bölge. Eyalet, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük petrol üreticileri arasında yer alıyor. Kaliforniya'daki petrol üretimi 19. yüzyılın sonlarında keşfedilen zengin petrol rezervlerine dayanıyor. Aynı şekilde doğalgaz rezervleri de Kaliforniya ekonomisinin temel taşlarından birisi. Eyalet, ABD'nin en büyük doğalgaz tüketicilerinden birisi olmasına rağmen aynı zamanda önemli miktarda doğalgaz üretiyor.
Ayrıca Kaliforniya, Los Angeles'taki eğlence endüstrisi ve San Francisco'daki teknoloji endüstrisiyle gerçekten güçlü bir ekonomiye sahip. Bu nedenle Kaliforniya'nın ekonomisi dünyadaki en büyük ekonomiler arasında yer alıyor. 2021 yılı itibariyle Kaliforniya'nın gayri safi yurt içi hasılası yıllık 3,3 trilyon dolardı. Bu da ABD içindeki en büyük gayri safi yurt içi hasılasıdır. Örneklemeleri daha açıklayıcı hale getireyim. Dünya Bankası'na göre Kaliforniya eğer bir ülke olsaydı Birleşik Krallığın hemen üstünde ve Almanya'nın hemen altında yer alarak dünyanın 5. büyük ekonomisi olacaktı. Bu ekonomik gücün ana sebeplerinden birisi Kaliforniya'nın dünyadaki en değerli şirketlerden bazılarına ev sahipliği yapıyor olması. Apple, Alphabet ve Meta gibi şirketlerin hepsi San Francisco Körfez bölgesinde bulunuyor. Dolayısıyla bu önemli kimlik eyalete birçok avantaj sağlıyor. Ayrıca geçmişe baktığımız zaman şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki Kaliforniya defalarca kez bir ekonomik güç kaynağından diğerine sorunsuz bir şekilde geçmeyi başardı. Tam da yeri gelmişken meşhur Kaliforniya altına hücum olayından bahsetmek istiyorum. Bölgede altın bulunduğu haberi o dönemlerde 300 bin insanı Kaliforniya'ya göçe zorladı. Böylece 1800'lerin sonlarında Kaliforniya'nın nüfusu resmi olarak 1 milyonu aşsa da bu durum bazı sorunlara yol açtı. Çünkü Kaliforniya tehlikeli bir yer haline dönüşmüştü. İşin daha da kötüsü, yerli halk sistematik bir şekilde öldürüldü. 1848'de yerli Kaliforniya nüfusu yaklaşık 150 bin kişiden oluşuyordu. Fakat 1900'lere gelindiğinde bu sayı 16 binin altına kadar düştü. İşte bu acı olaylar tarihte Kaliforniya soykırımı olarak bilinir. Fakat buna rağmen Kaliforniya tarihte birçok defa nüfus artışı olayı yaşadı. 1930'larda büyük buhranın yaşanmasıyla beraber Amerikalı vatandaşlar daha iyi fırsatlar için genel olarak batıya ve Kaliforniya'ya yöneldiler. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaysa konut inşaatı ve gazilere sağlanan krediler milyonlarca eski askeri ve ailelerini altın eyalete çekti. 1870-1950 yılları arasında Kaliforniya nüfus açısından en kalabalık 24. eyalet olarak bilinmesine rağmen zamanla en kalabalık ikinci eyalet konumuna geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse bu inanılmaz bir büyümeydi. Günümüzde hala çok büyük bir nüfus gücüne sahipler. Olası bir ayrılma söz konusu olursa bu nüfus tamamen ABD'den bağımsız hale gelebilir mi orası tartışılır. Fakat her şeye rağmen ABD nüfusunun ciddi bir azalma eğilimine gireceği kesin. Çünkü Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ve en önemli şehirlerinden birçoğuna ev sahipliği yapıyor. Los Angeles yaklaşık 4 milyon nüfusuyla ABD'nin en büyük ikinci şehri konumunda. Los Angeles metropol alanı ise 13 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. Diğer büyük metropol alanları arasında 4,7 milyon nüfuslu San Francisco metropol alanı, 4,5 milyon nüfuslu Riverside metropol alanı, 3,3 milyon nüfuslu San Diego metropol alanı ve 2,3 milyon nüfuslu Sacramento metropol alanı bulunuyor. 40 milyonluk nüfus dengeli bir şekilde büyük şehirlere dağılmış durumda. Dolayısıyla Kaliforniya'nın ülke olması durumunda yerel yönetim sistemlerini sürdürebilmek için muhtemelen bölünmesi gerekebilir. Şu anda zaten Güney Kaliforniya ve Kuzey Kaliforniya arasında kültürel bir ayrım söz konusu. Ayrıca 2016 yılında bu büyük eyaleti 6 ayrı bölgeye bölmeye yönelen bir referandum girişimi oldu. Bu bölgeler kuzeyde Jefferson, Kuzey Kaliforniya, Silikon Vadisi, Orta Kaliforniya, Batı Kaliforniya ve Güney Kaliforniya olarak adlandırılmıştı. Fakat bu referandum girişimi de başarısız oldu. Evet, Kaliforniya'yı tartıştık. Gelin bir de Teksas'ın ABD'den ayrılması mümkün mü bunu konuşalım. 2016 yılında Teksas'ta bir anket yapıldı. Bu ankete göre Teksaslıların %40'ı eğer seçimi Hillary Clinton kazansaydı Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Üzerinden çok zaman geçmiş gibi görünse de ayrılıkçı fikirler geçtiğimiz Kasım ayında yeniden gündeme geldi. Pekala, Teksas gerçekten de ABD'den ayrılıp kendi başına ayakta durabilen bir ülkeye dönüşebilir mi? Bu sorulara cevap vermek için ilk önce Teksas'ın geçmişte nasıl bağımsız olduğunu anlatmam gerekiyor. Meksika 1821'de İspanya'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra Comanche'ler 20 ila 40 bin kişi arasında değişen nüfuslarıyla Teksas dahil olmak üzere Güney Ovalarda kontrol sağlıyor ve Meksika topraklarına sık sık baskınlar düzenliyordu. Meksika hem bu saldırıları savuşturmak hem de bölgeyi cazip bir yerleşim alanına çevirmek istiyordu. Bu yüzden bazı şartlarla yabancıların Teksas'a yerleşmesine izin verdi. Buna göre bölgeye yerleşmek için gelen insanların Meksika vatandaşı olmaları ve Meksika kurallarına uymaları gerekiyordu. Fakat işler pek de Meksika'nın istediği gibi gitmedi ve insanlar bir türlü asimile olamadı.
Meksika yasalarına uyma ve İspanyolca öğrenme zorunluluğunun dışında insanları Katolikliğe teşvik etmek, Teksas'a yerleşen insanları isyana iten ana unsurdu. Tüm bu gelişmelerin ardından Teksas, çatışmaların sonunda Meksika'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Meksika hükümeti bu bağımsızlığı tanımasa da isyancıları yenmek için yeterince güce sahip değildi. Öte yandan Teksaslılar Amerika'nın kanadı altına sığınarak hem Meksika'nın baskısından hem de Comanche'lerin baskınlarından korunabileceklerini düşünüyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri ile birleşme isteğine rağmen Teksas, Meksika'dan ayrıldığı 10 yıl boyunca bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürdü. Ta ki nereye kadar? Elbette 1845'te ABD tarafından ilhak edilene kadar. Bu her iki ülke arasındaki gerilimi daha fazla arttırdı ve hemen bir yıl sonra Meksika-Amerika Savaşı başladı. Bu büyük savaşın sonunda Meksika mağlup oldu. 1848'de imzalanan Guadalupe-Hidalgo Anlaşması'nın dayattığı maddeler yüzünden Meksika, sadece Teksas'ın ABD'ye devrilmesini kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda Kaliforniya, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, Wyoming ve Colorado dahil olmak üzere diğer tüm kuzey eyaletlerini de kaybetti. Bakıldığında bu durum Meksika için çok büyük bir toprak kaybı gibi görünüyor. Ama aslında bunlar çok daha fazlası. ABD'nin günümüzde en büyük petrol üreticisi olan Teksas, Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol üretiminin önemli bir bölümünü karşılıyor. Aynı şekilde New Mexico, Kaliforniya, Wyoming ve Colorado'da Amerika'nın en çok petrol çıkardığı eyaletler listesinde üst sıralarda yer alıyor. Velhasıl günümüzde Teksas'ta 30 milyon insan yaşıyor ve bu sayılar ABD nüfusunun neredeyse %9'una tekabül ediyor. Öte yandan önemli bir yüz ölçümüne sahipler ve sahip oldukları eyalet toprakları da Amerika Birleşik Devletleri'nin %7'sini oluşturuyor. Bunlar başlı başına önemli yüzdeler gibi görünüyor ama Teksas'ın ABD için önemini anlatan asıl şey ekonomi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safi yurt içi hasılasının %8.5'ini tek başına Teksas karşılarken, öte yandan ülkenin petrol rezervinin %40'ını, doğalgaz rezervinin ise %25'ini oluşturuyor. ABD'nin en büyük ikinci eyalet ekonomisine sahip olan Teksas, petrol ve doğalgaz açısından çok kıymetli. Bahsettiğim bu sektörler eyalet ekonomisinin temel taşlarından olduğu gibi aynı zamanda ulusal enerji güvenliği açısından da kritik bir öneme sahip. Ayrıca Teksas, teknoloji, sağlık, tarım ve finans gibi alanlarda da önemli bir merkez konumunda. Dolayısıyla ayrılık asla ama asla ABD hükümetinin çıkarına bir durum değil. Fakat buna rağmen bir zamanlar Meksika'dan ayrılan Teksas, günümüzde ise Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılma çabalarını yürütüyor. 1869'daki Texas v. White davasında ABD Yüksek Mahkemesi eyaletlerin tek başlarına birlikten ayrılmalarının yasal olmadığına karar verdi. Mahkeme Teksas'ın ve diğer eyaletlerin birliğe katılımlarını bölünmez ve ayrılmaz olduğunu belirtmiştir. Dahası Teksas'ın birliğe katılımı nihai ve geri alınamaz olarak kabul edilmişti. Bu karar ve tarihsel olaylar eyaletlerin bağımsızlık kazanma veya birlikten ayrılma hakkına sahip olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Basitçe söylemek gerekirse Yüksek Mahkeme eyaletler için birlikten ayrılmayı yasa dışı hale getirdi. Fakat bu durumda bazı istisnalar da mevcut. Eğer herhangi bir eyalet tıpkı Teksas'ın geçmişte yaptığı gibi başarılı bir devrim yaparsa o zaman neden olmasın? ABD'ye karşı başarılı bir direniş mi diyenleriniz olmuştur. Fakat sıra dışı bir istatistik paylaşmak istiyorum. Teksas, ABD eyaletleri arasında 1 milyondan fazla kayıtlı silahla en fazla silah barındıran eyalet konumunda. Bu da kendilerine en yakın eyalet olan Florida'nın 2 katı demek. Ayrıca Teksas askeri kuvvetlerinin bütçesi 1.85 milyar dolar. Bosna Hersek gibi Balkan ülkelerinin askeri harcamalarını araştırmanızı öneririm. Bahsettiğim bu rakam o kadar büyük. Fakat ABD dünyanın en büyük 5 ordusunun toplamından bile daha fazla askeri harcama yapıyor. Dolayısıyla Teksas'ın böyle bir başkaldırıda pek şansı olduğunu söyleyemem. Peki ya Amerika Birleşik Devletleri Teksaslıların bu isteğini kabul ederse o zaman ne olur? Bu ayrılık ABD'yi şüphesiz güç ve gösteriş kaybettirecek olsa da Teksas için durumlar pek de böyle ilerlemeyecek. Teksas bağımsızlığını kazandıktan sonra neredeyse birçok ülkeden daha güçlü bir pozisyona sahip olacak ve vergi indirimleriyle büyük şirketleri kendi ülkelerine çekmeye çalışacak. Öte yandan Teksas 2.35 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılayla devasa bir ekonomiye sahip olacak. Ayrıca bu sayılar onu dünyanın en büyük 8. ekonomisine dönüştürecek. Ülkenin gelirinin %9'u petrol ve gazdan oluşuyor. Diğer bir açıdan bakacak olursak dünyanın en büyük 4. petrol üreticisi ve dünyanın en büyük 3. doğalgaz üreticisi olacaklar. Tüm bunlar Teksas'ı küresel enerji ticaretinde önemli bir oyuncu haline getirecek. Öte yandan petrol ve doğalgaza aşırı bağımlılık sorunlar da doğurabilir. Çünkü bu mallar yüksek ve düşük talep döngülerine eğilimlidir ve bu da onlara bağımlı olan ülkeleri petrol fiyatları düştüğünde son derece savunmasız hale getiriyor. Ancak Venezuela'nın aksine Teksas, petrol ve gaz fiyatlarındaki düşüşlerden etkilenmeyecek çeşitli bir ekonomiye sahip.
Gördüğünüz gibi bu iki büyük eyaletin olası bir ayrılığı ekonomik, siyasi, sosyal ve uluslararası alanda önemli değişikliklere yol açabilir. Ancak yasal olarak bu durumun gerçekleşmesi oldukça zor. Fakat Trump'ın faşist yönetimi her şeyi değiştirebilir. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? ABD yakın gelecekte dağılabilir mi? Beni desteklemek için videoyu beğenmeyi ve 1 milyon yolunda kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.